Hiç fark ettiniz mi? Evinizdeki tekir kedi bazen sizi gölgesi gibi takip ederken bazen de bir anda ortadan kaybolur. Az önce kucağınızdayken birkaç dakika sonra sanki sizi hiç tanımıyormuş gibi davranır. Peki bu gerçekten umursamazlık mı, yoksa tekir kedilerin davranışlarının arkasında düşündüğümüzden çok daha eski ve derin bir hikaye mi var? Bugün kedi kültürde tekir kedilerin o garip sandığımız davranışlarının aslında ne anlama geldiğini konuşacağız. Ve muhtemelen videonun sonunda kendi kedinize bakış açınız tamamen değişecek. Tekir kediler aslında bir kedi ırkı değildir. Onları özel yapan şey kürk desenleri, genetik geçmişleri ve bu geçmişin davranışlarına yansımasıdır. Alnındaki o meşhur M işaretiyle tanıdığımız tekirler yüzyıllardır insanların hayatında yer alıyor. Eski toplumlarda bu işaretin kutsal olduğu düşünülmüş, hatta bazı efsanelerde tekir kedilerin insanları kötülüklerden koruduğuna inanılmıştır. Ama bilimsel açıdan bakarsak bu desen onların vahşi atalarına çok daha yakın olduklarını gösterir. Tekir kedilerin en bilinen özelliklerinden biri yüksek enerjileridir. Eğer evinizde bir tekir varsa, eşyaların yer değiştirmesine, ansızın yapılan zıplamalara ve geceleri başlayan koşu maratonlarına alışkınsınızdır. Bu davranışlar yaramazlık değildir. Bu, tekir kedilerin genetik hafızasında hala aktif olan avcı içgüdüsünün bir sonucudur. Onlar için hareket etmek bir eğlence değil, bir ihtiyaçtır. Zihinsel ve fiziksel olarak yeterince uyarılmazlarsa bu enerjiyi kendileri için oyunlara dönüştürürler ve eviniz bir anda oyun alanına dönüşür. Bir diğer dikkat çekici özellikleri ise fazla konuşkan olmalarıdır. Tekir kediler genellikle miyavlar, cıvıldar, mırıldar, hatta bazen sanki sizinle sohbet ediyormuş gibi sesler çıkarır. Bu sesler rastgele değildir. Çoğu zaman sizinle iletişim kurmak isterler. Açım, sıkıldım, buradayım, beni fark et. Tekir kediler insan odaklıdır ve sizi hayatlarının merkezine koyarlar. Bu yüzden sessiz kalmak yerine sesleriyle varlıklarını hatırlatırlar. Belki de en çok dikkat çeken davranışlarından biri şudur: sizi her yere takip etmeleri. Mutfağa gidersiniz, arkanızda. Banyoya girersiniz, kapının önünde. Evden çıkmaya hazırlanırsınız, bir anda ayaklarınızın dibindedir. Bu bir tesadüf değil. Tekir kediler son derece meraklıdır. Ama bu merak sadece çevreyle ilgili değildir. Asıl merak ettikleri sizsiniz. Nereye gidiyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Neden onu davet etmediniz? Onlar için siz sürülerinin bir parçasınız. Tekir kediler çoğu zaman cesur görünür ama aslında çatışmadan kaçınan canlılardır. Gergin bir ortamda genellikle geri çekilir, yüksek yerlere çıkar ya da ortamdan uzaklaşırlar. Bu korkaklık değil, zekadır. Enerjilerini gereksiz çatışmalar yerine hayatta kalmaya yönlendirmeyi tercih ederler. Bu yüzden kavga etmiyor diye pasif sanılan tekir kediler aslında durumu analiz edip en güvenli yolu seçer. Aile ortamlarında tekir kedilerin bu kadar uyumlu olmasının sebebi de budur. Çocuklarla, diğer evcil hayvanlarla ve hatta köpeklerle bile genellikle iyi anlaşırlar. Ama unutulmaması gereken bir şey var. Her tekir kedi bireyseldir. Genetik yatkınlıklar davranışları etkiler ama yaşadıkları ortam ve sizin onlara yaklaşımınız bu davranışları şekillendirir. Peki ya o tuhaf davranış? Aniden durup boşluğa bakmaları, sanki görünmeyen bir şeyle oynuyormuş gibi hareket etmeleri? Bu davranışlar çoğu zaman yanlış yorumlanır. Oysa bu onların yüksek algı seviyesinin bir sonucudur. Tekir kediler küçük hareketleri, sesleri ve titreşimleri fark eder. Bizim görmediğimiz detaylar için son derece gerçektir. Yani evinizde hayalet kovalayan bir kedi yok. Sadece dünyayı bizden çok daha farklı algılayan bir canlı var. Tekir kediler sevgi gösterme biçimleri de kendine hastır. Her zaman kucağınıza çıkmayabilir ama yanınızda otururlar. Aynı odada olmayı tercih ederler. Sizi izlerler. Bu onların buradayım deme şeklidir. Onlar için sevgi sürekli temas değil, paylaşılan alan demektir. Eğer bir tekir kediyle yaşıyorsanız aslında çok güçlü bir bağ kurma potansiyeline sahipsiniz. Ama bu bağ onların doğasını anlamaktan geçer.
Enerjilerini bastırmak yerine yönlendirmek, seslerini susturmak yerine dinlemek, meraklarını cezalandırmak yerine keşfetmelerine izin vermek. İşte o zaman tekir kedinizin neden böyle davranıyor değil, neden tam da böyle olması gerektiğini anlarsınız. Eğer bu anlatılanlarda kendi kedinizden bir parça bulduysanız yalnız değilsiniz. Ve eğer kedinizin davranışlarının arkasındaki gerçek nedenleri daha iyi anlamak istiyorsanız, Kedi Kültür'de doğru yerdesiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Patileriyle kalbinize dokunan dostlarınızla birlikte.